Ben Mustafa Yılmaz, 40 yaşındayım. İstanbul'dan göç ederek kırsal yaşamı seçmiş bir aile babasıyım. Pek çok kaygının üstüne kırsal yaşamı seçtik. Sebeplerimiz gıda güvenliği, sosyal güvenlik, ekonomik bazı endişeler, ileride yaşanabilecek endişeler öngördüğümüz. Ama en başında 4 yaşında bir kızım var. Allah bağışlarsa onun sağlığı ve en iyi şekilde büyümesi, yetişmesi için verilmiş bir karar bu. Yazılım sektöründeydim ben. Finans piyasalarına yazılım üreten bir firmada yazılım test uzmanlığı yapıyordum. Beyaz yakalı diye tabir edilen meslek grubundaydım yani. Ondan da işte bıktık. Biz de şalteri kapattık. Yolumuza burada devam edelim dedik. Şehir yaşamından minimal yaşama geçerken ben hiçbir zorluk yaşamadım. Çünkü planlamayı sağlam yapmıştım. Bizim buraya geçiş sürecimiz 3 sene önce başladı belki fiziki olarak ama planlaması bir 3 sene daha var öncesinde. Yani kafada kuruldu, her şey adım adım planlandı, yazıldı, çizildi. O şablona uygun hareket edildi. O yüzden böyle yaptığım için bir zorluk yaşamadık. Ama tepeden inme bir göç hareketi, eşyaları doldurup gelmiş olsaydık muhtemelen büyük bir kaosla karşı karşıya kalacaktık. Minimal yaşamı ben aslında tavsiye ediyorum. Tavsiye etmekten öte bu bir zorunluluk. Ama insanların çoğu bunun farkında değil. Minimal hayatı yaşamak dünyanın sürdürülebilirliği için bir gereklilik. Biz hızla tüketen bir insanlar topluluğu haline geldik. Bu bizim ülkemiz için de böyle, diğer ülkeler için de böyle. Kaynakları çok hızlı şekilde ve adil olmayan şekilde tüketiyoruz. Bunun sonu kıtlık, bunun sonu açlık, bunun sonu ölüm, bunun sonu yok oluş. Ben bunun farkındayım. Bu bir komplo teorisi değil, bu bir gerçek. Bugün yaşanacak mı? Hayır. Yarın yaşanır mı? Hayır ama bir gün muhakkak yaşanacak ve çok hızlı şekilde sona doğru gidiyoruz. Eğer minimal yaşamı seçmezsek, eğer minimal yaşamı herkes seçmezse sonumuz çok kötü. Minimal yaşamın hayatıma kattığı en büyük artı duygusal tatmin aslında. İnsanlar minimal yaşamı daha az para harcamak, daha az tüketmek, daha az alışveriş yapmak olarak görüyor en temel çerçevede. Fakat aslında minimalizm bir felsefe, bir hayat yaşama tarzı, bir davranış şekli değil, bir olgu. Minimalizm olgusuyla yaşadığın zaman bir kere duygusal tatmini elde ediyorsun. Diyorsun ki ben bu dünyaya daha az zarar veriyorum. Elimden geldiği kadar doğanın dengesini ayakta tutmaya çalışıyorum. Doğaya üst düzeyde saygı gösteriyorum, hayvana üst düzeyde saygı gösteriyorum. Çevremdeki diğer insanlara, içinde bulunduğum topluma üst düzeyde saygı gösteriyorum ve faydalı olmaya çalışıyorum. Faydalı oluyorumun manevi hazzını yaşıyorsun. En temel kazanımı bu. Bunun yanında sana ekonomik katkıları da oluyor. Minimalizmi ben biraz farklı görüyorum insanların kafalarında yarattığı kalıptan. İnsanlar daha az para harcayıp, daha az tüketip, daha az alışveriş yapmak olarak görüyor. Ben minimalizmi öyle görmüyorum. Ben minimalizmi ihtiyacın olacak kadar, sadece ihtiyacın olacak kadar alışveriş yap. Sadece ihtiyacın kadar tüket. Sadece ihtiyacın kadar yok et ve yerine koy şeklinde görüyorum. Eğer bunları yapabiliyorsan, mesela bir çapa makinesi. Benim bir çapa makinem var. Minimalizmde çoğu insan şey zanneder. İşte çapa makinesi almayayım, bahçeyi kendim belleyeyim. Şimdi bahçe 7 dönüm. 100 metrekare bir bahçem olsa ben tamam kendim belleyeyim. Ama 7 dönümü kendim bellemeye çalışırsam o çapa makinesine ödeyeceğim, o ya da onun yakıtına ödeyeceğim bedelin çok daha fazlasını bel fıtığı olarak doktora, hastaneye ödeyeceğim. İşte minimalizmde benim en büyük kriterim optimum nokta. Fayda, maliyet analizi ve optimum. Olabilecek en makul seviyede tüketilmesi gerektiğini düşünüyorum. Ve fayda eğer çok yüksekse para harcamaktan kaçınılmaması gerektiğini düşünüyorum. Ama orada da şu var. Bir arabaya mı ihtiyacın var? Evet. İhtiyacını belirledin. Arabaya ihtiyacın var. Niçin? Bir yere gitmek için ihtiyacın var. Seni herhangi bir 4 tekerlekli araba oraya götürebiliyor. Ama işte A marka, B marka, C marka ihtiyacın neyse onu seç. Arazide misin? 4 çekerli bir arazi aracı seçmelisin. Yani ben sana git en ucuzunu, en maliyeti düşük olanını al demiyorum. Senin ihtiyacını karşılayabilecek en uygununu al diyorum. Minimalizme bakış açım bu. Ucuz almak aslında pek çok külfete katlanmayı gerektirir.
pahalısını alayım, en süslüsünü alayım da başka bir külfete katlanmayı gerektirir. Fayda maliyet analizinde optimum noktada duran ürün neyse onu almak benim için minimalizm. Şimdi ben bir limon aşığıyım. Bulunduğum yerde bir limon bahçesi. Aynı zamanda doğal tarıma, organik diye tabir edilen var ya, ben o tanımı hiç sevmiyorum. Anlayabilmeleri için söyleyeyim. Organik tarıma gönül vermiş biriyim. Üretimimi tamamen ekolojik şartlarla yapmaya çalışıyorum. Bundan 100 yıl, 200 yıl, 300 yıl önce toprağa atılan o suni gübreler, işte ağaca atılan ilaç adı altındaki zehirler yokken çiftçi toprağına, hayvanına, ağacına, bitkisine nasıl muamele ediyorsa ben de o şekilde muamele etmeye çalışıyorum. Üretimimi de bunun üzerine temellendiriyorum ve ürünlerimi de klasik manada pazara ve aracıya vermeye karşıyım. Ürünlerimi perakende olarak kendim satıyorum. Hedef kitlem işte kendi eş, dost, akrabam ve çevrem. Sonrasında da bu işe gönül vermiş, çocuğunu temiz gıdayla büyütmek isteyene gönderiyorum. Bedeli de hani market reyonlarında organik ürünler için seçilen fahiş fiyatlar üzerinden belirlemiyorum. Makul, mantıklı seviyede beni de ayakta tutabilecek, insanların da bir nebze rahat ulaşabileceği temiz gıdayı üretiyorum ve gönderiyorum. Bu da bizim hayat tarzımız. Benim tasarruf kalemlerim şöyle. Birincil amacım tasarruf değil. Ama amaçlarımdan bir tanesi tasarruf. Ben bir şeyi yaparken sadece bir faydalı sonuca hizmet etmesi gibi bir davranış modeli içine girmiyorum. Genellikle ben bir şey yapıyorsam birden çok fayda sağlıyor olmam lazım. Mesela tasarruf edeceksem klasik manada daha az harcamak için bunun yanına bir de çevreci olmasını istiyorum. Bunun için ne yapıyorum? Elektriğimi kurduğum paneller sayesinde güneş enerjisinden sağlıyorum. Böylelikle hem maddi olarak bir getirim var, elektriğe para ödemiyorum, hem de çevreci bir enerji biçimi kullanıyorum. Mümkün olduğu kadar işte şöminem var ama onu da sadece çok zorda kalırsam kullanabiliyorum. Çünkü onun da bir karbon salınımı var. Bunun dışında en aslında büyük fark yarattığım şey biyodizel üretiyor olmam. Araçlarımda, kendi kullandığım aracımda, işte eskiden güneş panellerini yaptırmadan önce kullandığım jeneratörde, kullandığım çapa makinesinde, kullandığımız traktörlerde yakıtı, atık yağları toplayarak ve onu kimyasal bir işlemden geçirerek biyodizele çevirerek kendim karşılıyorum, kendim üretiyorum. Böylesi hem çok daha ucuz hem çok daha duygusal olarak tatmin edici, en büyük artısı da çok daha çevreci. Yani benim ürettiğim biyodizel benzinciden satın aldığın mazotun yaklaşık 1/10 kadar karbon ve zehirli gaz salınımı yapıyor. Bu benim için daha fazla maliyete bile katlanabileceğim bir fayda aslında. Böylelikle atık yağın toprağa karışmasını, sularımızı zehirlemesini engelliyorum. Engellemeye çalışıyorum. Kendime kazanım sağlıyorum. Doğaya çok daha az karbon salıp çok daha küçük karbon ayak izi bırakıyorum. Bundan da gurur duyuyorum. İnsanlara yaşa bu hayatı diyoruz. Çünkü kendi hayatımdan dem vurarak söyleyeyim. Bir gün fark ettiğim şey aslında yaşamadığımdı şehirde. Birilerine maaş karşılığı mesai adı altında hayatlarımızı sattık senelerce. Ömürlerimizi sattık, ailelerimize ayıracağımız vakitleri sattık. Ve kendimize sadece bir hafta sonu, kimisinin cumartesi pazarı, kimisinin sadece pazarı var. Kendimize ayırabileceğimiz sadece bir gün. Yani bu korkunç bir durum ve insan cenderenin içindeyken fark etmesi çok zor oluyor. Ve etrafına bakıyor, herkes aynı cenderenin içinde ve onun normal olduğunu düşünüyor. Ama normal olan o değil. Normal olan sana bahşedilmiş bir hayat var. O hayatı dolu dolu sonuna kadar faydalı şekilde yaşamaya çalışmak. Şehirde yaşadığın hayatın içerisinde bu yoktu benim için. İş yap, iş yap, iş yap. Ne için? İşte şirket adı altındaki
organizasyonun tepesindeki adam her sene kendine yeni bir tekne alabilsin. Bir dahaki sene teknesini ya da arabasını upgrade edebilsin diye. Ya da işte çocuğun hasta olur. Çocuğunun hastalığına gidebilmek için bir adama gidip ceketini ilikleyip benim çocuğum hasta, hastaneye gidebilir miyim ya da ona bakmaya gidebilir miyim diye izin almayı gerektiren bir düzen. Size ben bunu anlattıktan sonra mantıklı geliyorsa size yapabilecek bir şeyim yok. Ama kısa ve net söyleyeyim, bu hayatı yaşamıyorsunuz. Başkasına hayatınızı kiraya vermişsiniz ya da satmışsınız. O yüzden insanlara yaşa bu hayatı diyoruz. Kendinize gelin. Ne yapmak istiyorsunuz? Gerçek yaşamak istediğiniz şey ne? Yapmayı sevdiğiniz şey ne? Sevdiğiniz şeyi yapıyor musunuz? Bir iş mi yapmak istiyorsunuz? Yapın ama sevdiğiniz şeyi yapın. İş olarak yapmayın. Hobi olarak yapın. Sevgi olarak yapın. O zaten işe dönüşecek. O zaten sana para getirecek. O zaten sana kazanım sağlayacak. Ama şu anki düzende yapmıyorsun. Uyan ve kendine gel. Düşün. Hayat mottom düşün. Düşünmek üzerine kurulu. Toplumda şu anda en büyük hastalıklardan biri düşünmemek. Zaten sistem insanların düşünmemesi üzerine, düşünmekten uzaklaştırmak üzerine kurulmuş bir sistem. Düşündükçe farkına varıyorsun, düşündükçe kendini geliştiriyorsun. Düşündükçe amaçların, hedeflerin, isteklerin ortaya çıkıyor. Bir şey yapmak istiyorsan düşündükçe planlayabiliyorsun. İlk nokta, çıkış noktası düşün. Benim hayat mottom da düşünmek ve düşün kelimesi üstüne geçiyor diyeyim. Unuttuğum hayat felsefem rekabetçi ol ve kazan. Ömrümün büyük kısmı böyle geçti. Çok rekabetçi bir yapıya sahibim. Onu törpüledim. Onu tamamen yok etmeye çalışıyorum. Tamamen yok edemediysem de hemen hemen yok gibi bir noktaya getirdim. Minimal yaşam için sadece kırsala gideceksin, orada yaşayacaksın diye bir kaide yok. Şehirde de bu felsefeyi edinip kurallarını oluşturup yaşayabilirsin. %100 değil ama elinden geleni yapabilirsin en azından. Orada ne yapabilirsin? Heveslerini daha alçak tutarsın. İşte yaldızlı, ışıklı AVM'lerden uzak durmaya çalışabilirsin. Televizyonda gördüğün her şeyi hevesle almak istemeyebilirsin. Her sene telefonunu yenilemek zorunda değilsin. Kendine çıkan 8, 9, 10, 11, 12 modellerini almak zorunda değilsin. Orada da akıllanabilirsin. Orada da temellendirebilirsin hikayeni. Orada da harekete geçebilirsin. Orada da bir şeyler yapabilirsin. Orada da etrafını etkileyebilirsin. Tek pişmanlığım geç kalmış olmayı düşünmek. Yani daha erken gelebilirdim. Daha erken uyanıp daha erken bu hayatı ayağa kaldırmak gerektiğini düşünüyorum. Biraz gecikmişim herhalde. Onun dışında bu yaşadığım hayatla ilgili hiçbir pişmanlığım yok. Allah nazardan saklasın. Beni eğer bir yaşam mimarı olarak görüyorsanız tavsiyelerim şu insanlara. Hayatlarını öncelikle bir durup sakin bir şekilde değerlendirsinler. Gerçekten doğru hayatı yaşıyor muyum? Ya da bir Matrix'in içerisinde saçma sapan bir karakter miyim diye durup düşünmek gerekiyor. Bununla başlarsa süreç bir yere muhakkak gidiyor. Yani bir kurt atıyorsun kafana böylelikle. Yavaş yavaş o kurt içeride kemirmeye başlıyor. İlerliyor ve bir isyan noktasına getiriyor. İsyan dediğim şey hani fiziksel bir isyan değil. Ama kendi içinde bulunduğun şartlara ya ben ne yapıyorum'a getiriyor. Tavsiyem yaşam amaçlarını sorgulasın insanlar. Yaşam amacım ne ve ben ne yapıyorum? O amaca uygun muyum? Eğer sonunda benim yaşama, bu hayatta tutunma amacım bu. Ben doğru yoldayım diyorsan sıkıntı yok. Ama yapabileceğim başka bir şeyler varsa o yolda ilerliyorum. Yanlış olmadığımı düşünüyorum yaşadığım hayatta. İnsanlara da işte kendi doğrularını, kendi amaçlarını bulmalarını öneririm. İnsanlara hayatta çok fazla şans verilmiyor. Yaşıyor olmak bu şanslardan en büyüğü ve birincisi. Bu şansınızı iyi kullanın. Bunun farkına varın. Ne yapmaya çalıştığınızı belirleyin, hedefinizi belirleyin ve o hedefe doğru yürüyün. Tasarlayın, yavaş yavaş da uygulayın. Sonrasında da koşar adım hayatı kucaklayın.
Kendinize iyi bakın.